Başlıyorum o zaman Özgün. Var mı bir şeyler böyle başka? Bunun haricinde bu hafta çıkanlar, yeniler falan filan bir aksiyonlar. Her hafta bir rap parça çıkıyor çünkü ben şöyle bakıyorum. Genelde keşfete giriyorum YouTube'da. Bir Hı hı. şeyler çıkıyor. Ama hatta Rain Man Zeynep Bastık çıkmış az önce. Hadi bir gün önce çıkmış. Benim haberim bile yok ya. Neden böyle oluyor? Haberimizin olmaması. Edis'in mesela arıyorum o büyük ses getirdi Türkiye'de. Gerçekten böyle bir farklılık oluyor. Allah Allah, ilginç. Yani çıkıyorlar, duyamıyoruz ama bir anda şey yani trendlerde gözüküyor, bir anda TikTok'ta, Instagram'da bir anda gündeme geliyor. Rain Man Ama Zeynep şu anda Bastık. fark ediyoruz. Dur bakayım, bu Evet. bir parça yapmışlar beraber. İlginç. Ben yeni gördüm ha. Hakikaten şaka değil. Yani yeni şu an fark ettim. Şöyle izleme ekranına geçeyim. Tam ekran sizde görün. Bu parçanın geçen günlerde galiba şeyi görmüştüm ben. Nasıl diyeyim? Neyi oluyor? O YouTube'da söyledikleri canlı bir şeyde Harbiye'de beraber söylemişler galiba. Rain Man, Zeynep Bastık deyince. Ha, konser. Nerede bakayım o konser? Dur bakayım. Konser. Şu mu? 4 gün önce bir konser çekimi yayınlanmış. Neymiş bakalım. Başka kanallardan da yayınlanmış. Bu Rain Man değildir bunun orijinal kanalı ya. Bu uyduruktur tabii, belli zaten. Şu mesela. Şimdi ben mesela bunu izlediğimde dedim ki ya ne kadar kötü bir okuma ya bu. Hani ne kadar kötü bir canlı performans olarak gördüm ama parçayı falan tam anlamadığım için, çünkü kısa kesitler vardı hep. Hani senkronlar tutmuyor, şu oluyor buluyor. Hani Rain Man bir şey yazmış, storiesine heyecandan oldu falan yazmış. Kaçırıyor falan burada. İkisi de sürtöne gibi değil mi? Sözler gene gidiyor. Şimdi baştan beri aslında ilginç bir dönem yaşanıyor. Mesela yazın gene hani dikkat etmiştik, Özgün sen de bana söylemiştin. Rain Man, BG ve yani Berkcan Güven ve Sefo'nun Samsun'da bir konserini bana gönderdiler. Dediler ki işte hani 100 bin kişiye yakın mıydı? 50 bin kişi, 100 bin kişi, böyle korkunç bir kitlenin geldiğinden ve bir konser olduğundan bahsedildi. Hani inanılmaz ses getiren bir şey. Burada söylenen parçalar tabii Rain Man'in bugüne kadar biriktirdiği parçalar, birçok parça var. İşte Berkcan Güven'in albüm dahi yaptı. Hani pek çok parça var artık birikmiş olan. Sefo'nun aynı zamanda çok başarılı olmuş, çok dillerden dile dolaşmış bir parçası ve bir konser. Şimdi bu konser standart bildiğimiz konser yapısında olmuyor. Çünkü yani böyle yarı rap mi desem, rap de değil, şey de değil. Yani bir altyapı var. Altyapıda zaten okuyan biri var. O da onun üstüne okuyarak eğleniyor. Aslında seyirciyle bir parti havasında bir şey. Yani bu şey de gerçekten hani ne zamandan beri başlamış diyebiliriz. Aynen bu işte bu sosyal medyanın dönüşümü, ardından rapçilerin tamamen artık, yani bir dönem rapçinin böyle bir şey okuduğunu gördünüz mü ya? Ya bilmiyorum, hani ben şey gibi oluyor. 2 haftadır böyle devamlı rap eleştirisi yapıyor gibi oluyorum ama daha önce de bunlardan bahsetmedik değil. Yani XXXTentacion veya diğer birçok rapçiyi incelerken de söyledim. Hani ses yok dedim. Kimdi? Travis Scott'tı değil mi? Yani ses yok dedim çünkü canlı yayında bir şey söylemiyor adam zaten yani. İşte daha doğrusu konserinde. Şimdi bu da biraz buna benziyor bir noktada. Yani ortada bir performans olduğu söylenemez. Hani Zeynep Bastık şarkı söylüyor, coverlar yapıyor. Evet, daha önceki albümlerinde, single'larında da sesi gerçekten güzel, geniş bir sesi var. Etkileyici ve insanlar tarafından kabul görülüyor, çok seviliyor ama ya, hani Zeynep Bastık'ın özelinde çok baştan sona bir konserini izlemiş değilim. Yani sahne performansının nasıl olduğu konusunda, evet, canlı performansları YouTube'da bence gayet güzel tabii ki. Ama onu da bilmiyorum. Fakat Rain Man üzerinde baktığınız zaman bir problem var. Yani problemin ana kaynağı da şu. Olayda bir şey yok. Yani nasıl diyeyim size? Bir şarkıcı ruhu yok. Şarkıcı duruşu yok. Ve bu çok ciddi problem. Yani şarkılar çok güzel. Fenomenlik muhteşem. İnsanlar yaptığı her şeye bayılıyor. Ki çok güzel de şarkı
albümlerinde işte ne bileyim hazırladığı, insanlara sunduğu, o single'larında sunduğu şeyler çok güzel. Derdin Olsun'u izlerken dedik ki Rain Man, evet dedim yani. Bu dönemin Tarkan'ı, streamleri, izlenmeleri, dinlenmeleri, fenomenliği bu. Ama bu fenomenliğin sonrasında ortaya çıkıp sahnede bir hani şarkıcı duruşu sergilemiyor. Belki diğerleri de sergilemiyor. Yani bu fenomen olayından dönüşüm yaşamış kişilerin böyle bir geçmişleri yok çünkü. Yani şarkıcılık, çünkü daha küçük yaşlarda bu işe başladınız. Piyano çalarak geliştirdiğiniz, bir şeyler yaparak ilerlettiğiniz, ilk sahne deneyimiyle heyecanlandığınız bir süreç. Bu süreç yok. Bu süreç olmayınca geriye bir şey kalmıyor aslında. Geriye sadece şarkınız, ününüz ve sizinle beraber söyleyen bir seyirci kalıyor. Ama aradaki o büyük boşluğu, yani görsel olarak izlediğiniz şeyin görselindeki o eksikliği ancak böyle anlatabiliyoruz yani. Şimdi Zeynep Bastık ve Rain Man'in birlikteliği sosyal medya için büyük bir güç. Daha şarkıyı bile dinlemedim, gördüğünüz gibi. Yani çok kısa bir baktım. Ama klip eminim muhteşem olmuştur. Çünkü çok özeniliyor. Görsel sanatlar işitsel sanatların önüne geçiyor aslında sosyal medyada bence. Bir parçayı dinleyelim bakalım. İnşallah telif elif yemeyiz. Bu kadar laf söyledik diye. Ve Rain Man'in kanalından yayınlanmış. Yani şu konuyu birazcık daha açayım ben size. Mesela birçok rapçi de kendini savunurken diyor ki ya ben orada sahnede coşmuşum, enerjimi atıyorum falan. Yani ne bekliyorsun, hani normal şarkı söylememi bekliyorsun? Beklemiyoruz da. Ortaya çıkan şeyin de bir değeri var değil mi hani? Nasıl diyeyim? O zaman müzik yapmıyorsan ne izlemeye geliyoruz biz? Yani şarkı söylemiyorsan neyini izlemeye geliyorum? Ne izlemeye gidiyorsunuz arkadaşlar? Niye para verip izliyorsunuz? Zaten var YouTube'da, hepsi, izleyin yani. Hani neden para verip orada olmak istiyorsunuz? Bu soruyu sorun kendinize. Yani şarkı söyleyen kişinin böyle bir şeyi yoksa beklenti ne yani? Sadece eğlenmek mi istiyorsunuz? Zıplamak, onunla beraber tepinmek, okey. Yani neye para verdiğinizi bilin, o nedenle söylüyorum. Ama ben de öbür tarafından bakıyorum. Yani ben de bir hani müzikle doğmuş, müzikle yaşayan, müzikle var olan bir insanım. Benim baktığım açı ne kadar eğlendiler, ne kadar eğlenmişler, süper eğlenmişler diye bir sonuç çıkarmak değil. Ben işin müzikal tarafına bakıyorum. Ben oraya gitsem eğlenmem. Net bakıyorum. Çünkü hani izole bir şekilde şarkıcıyı dinleyeceğim ve bir şarkıcılık performansı görmeyeceğim çoğunlukla. Neler olacak bakalım. Şimdi mesela geçenlerde bir şey izledim. Şimdi bu parçaya hep döneceğim tabii ki, yani onun üzerinden konuşuyorum aslında. Mesela sabah açtım. Şimdi diksiyonda böyle bir şey yok yani. Nasıl anlatayım size? Sabah açtım denmez değil mi normal hayatta? Savaştım dersiniz. Savaştım dediğiniz zaman evet müzikal bir cümle üretmiş olursunuz ama prozedisi olmaz bunun. Şimdi bu belki bu parçada küçücük bir bölümde var. Yani neden biliyor musunuz? Parçaların tamamı imitasyon. Yani bu müzik Türkiye'de büyük gelişmiş müzik değil. Bu müziğin yapısı, şu dinlediğimiz sound'un yapısı aslında yurt dışından buraya gelme. Yani öyle olduğu zaman aslında müziğin ritmine ve alışılagelmiş temposuna uydurabilmek için kelimeleri de sanki İngilizce diksiyon üzerinden yazıyormuş gibi oluyor. Ve kötü. Belki dinleyici bunun farkında bile değil, yani beraber söylüyor, eğleniyor falan ama değil yani, değil abi. Olayın bir imitasyona dönüşmesini sağlıyor bu. Bilmiyorum, ben Zeynep Bastık'ın da işte Emircan'la bir parçasını dinledim mesela. Emircan çok iyi yazıyor. Çok iyi kurguluyor. Türkçeyi çok güzel kullanıyor. Öyle olunca şarkı muhteşem bir açılma ve kalıcılığa sahip değil mi? Ama prozedisi bozuk bu şarkılar. Ciddi, ben artık böyle hani bu melodinin içine söz ne yazalım falan, şöyle bir söz yazalım gibi
Ee, Bu okuma ne kadar güzel bir stüdyo okuması değil mi? Harika yani. Ne kadar yumuşak falan. Bunu canlıda niye görmüyoruz? Neden bunu görmüyoruz yani? Yani insan dinleyici bunu dinlediğinde daha fazla zevk almayacak mı yani? O ne kadar güzel. Yani Yüzüme bakarken aynı anda nasıl ya şarkıcılık bu ya. Yapacak bir şey yok yani. Hani bu noktada ayırmak zorunda kalıyorum. İnsanlar kızıp gücenebilir bana. Ama şarkıcılık denen şey bu yani. Hani bunu orada da yapabilmek şarkıcılık. Bunu burada stüdyoda çok çalışıp yapmak değil. Bu evet iyi bir ürün sunuyorsunuz ama bunun şeyi yok yani. Nasıl diyeyim? Çalışılmamış bir şey. Ben bunu böyle görürüm yani. Hani bir dedim ya müzik kariyerinde hiç çalışılmamış bir şeydir ki bunu canlıda yapamaz. Yapamaz. Yani şunu söyleyebiliriz ama Rain Man özelinde. Daha önceki albümlerine göre bu okumalar gerçekten artık stüdyo okuması için üst seviyeye gelmeye başladı. Hani bir dönem hep diyordum ya Rain Man okuduğu zaman böyle hep bir türkü kokar. Bir gelir yani bu. Şu an o artık gittikçe daha filtrelenmiş halde gibi geliyor bana. Daha filtreli, daha sek, okumalarda ifadeler daha kaliteli. Gerçekten stüdyo okumalarında bir üst seviyeye geçilmiş. Bu net. Bu çok yani öbür tarafa da çalışmaları lazım ya. Daha önce de söyledim. Daha önceki şarkılarında da söyledim. İlk sahne canlı performansında da Rain Man için aynı şeyi söylemiştim. Büyük bir boşluk var. Yani bu insanın şarkısını streamde dinlemekle canlı dinlemek arasında büyük bir boşluk var. Çok büyük bir boşluk var. Yani streamde dinlemek evet hak ettiğini vermek ya. Ben abi bunu 100 milyon kere dinlerim ya. O kadar güzel ama canlı dinlediğin zaman bir kere daha dinlemeyecek halde. Neden? Neden ama? Yani ben hani kendi şey mantığımla ya konservatuar mantığımla düşündüğümde okul yanı hani bunu biz şey olarak öğreniriz ya seyirciye saygısızlıktır deriz bu ya. Hani saygısızlık seyirciye. Çünkü seyirci para verip geliyor sen ona hiçbir şey sunmuyorsun. Abi ne o zaman niye konser yapıyorsunuz? Bir gariplik yok mu? Özgün sen ne düşünüyorsun ya? Ben böyle sallayıp duruyorum da. Bir dinleyici olarak ne düşünüyorsun ya? Sen sonuçta müzik kariyeri olan bir insan değilsin. Konservatuar mezunu değilsin yani. Ama müzik seven bir insansın yıllardır. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şunu görmek isterim hocam, ben yani gittiğim zaman e, dinlediğim bir sanatçının, özellikle çok dinlediğim bir sanatçının konserindeyse hem görsel açıdan hem de müzikal açıdan beni doyurmasını isterim. Yani evet, yani sahnede sürekli tecrübesiz davranmak, şarkı sözünü unutmak ya da insanlarla iletişimi kopup böyle kopmuş vaziyette kahkaha atmak beni rahatsız eder. Derim ki ben buna niye bir bilet parası verdim o zaman diye. Yani ben mesela kendimden bir örnek vereyim hocam. Madonna'yı canlı izlemek hayalimdi. 2012'de konserine gittim ve çok iyi bir konumdan izledim. Kadın evet bir müzikal olarak iyi söylemiyor olabilir ama öyle bir görsel şov sunduk ki dedim ki yani bu servet değerindeki parayı iyi ki vermişim, ilk 10 sahnede izlemişim. Çünkü yani çıktığın zaman bir mutluluk hissediyorsun. Diyorsun ki yani ben burada eğlendim diyorsun. Ya burada da bir sıkıntı var. Acaba şunu düşünüyorum, prova edilmedi mi? Yani aslında Zeynep Askı'la Reymen'in çıkıp bir Harbiye'nin kendi atmosferinde bir prova yapmaları gerekiyordu diye düşündüm. Çünkü Reymen şarkıyı kaçırıyor, gülüyor, geri dönüyor ve tamamıyla olaya konsantrasyonu kaybediyor. Yok ben onu mutlaka prova Prova. edilmiştir. Prova edilmeden bunların yapılması mümkün değil. Mutlaka prova ediliyordur. Yani heyecanlanması da olur ama işte bu heyecanın atılmasının formülleri var dünyada. Yani onu anlatmaya çalıştım. Yani Evet. herkes bunu yaşıyor.
Ne diyorum, 5 yaşında çocuk da yaşıyor. Yani ilk deneyim olarak yaşıyor, bunu aşıyor. Yani bunun için bir çalışma, çaba, emek, anladın mı? Bu emek gerekiyor sanki. Hani arkadaşlar, genç arkadaşlara da bunu söylüyorum. Yeni yetişen, birçok sosyal medyada fenomenleşen, kendini geliştiren insanlar var. Yani sadece burada kalmayın. Başka bir alanda da kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Müzik çok kapsamlı bir şey. Kapsamlı olmadı, yani sadece bir alanda tıkılıp kaldığınız zaman sadece orada kalırsınız. Yani bir ilerisi daha da ündür, bu kadar. Daha da ün ama. Daha da unutulmazlık değil ama. Unutulmaz değil yani bu yapılan şey. Yalan yalan yalan. Peki, okey. Bir radyo parçası olarak değerlendirelim. Çok da fazla böyle hani sürekli üstüne gibi gidiyor gibi gözükmeyeyim. Çünkü ben Rain Man'le ilgili 5-6 tane video yaptım. Hatta daha fazla da yapmış olabilirim. Ve birçoğunda da gerçekten çok beğendim. Yapılan bütün stüdyo performanslarında, ki bunu da ne diyorum, bakın aynı eleştirdiğim şeyin içinde bugüne kadarki Rain Man'in en iyi stüdyo performanslarından biri diyorum. Kendini geliştiriyor. Stüdyoda geliştirirken sahnede geri kalıyor bu. Zeynep Bastık için hani bu güzel bir birliktelik. YouTube zaten böyle şeylere bayılıyor. Yani iki tane çok dinlenen kişiyi bir araya getir, daha çok dinlenme elde et. Harikulade. Ama onun ötesinde kalıcı mı, unutulmaz mı? Değil yani. Değil. Ve canlısı da bir o kadar hani unutulmaz olmuş. Ne diyeyim? Daha çok çalışmak lazım ya. Daha çok çalışmak lazım diye düşünüyorum peki.